Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgümüz bu harika büstiyer. Ben çok severek ördüm. Gerçekten sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Emeğinize değecek, masrafınıza değecek bir kıyafet olacağına eminim. Videoda bütün ölçülerini gösterdim. Sadece şu yüksekliği ölçmemişim. Onu da hemen ölçüyorum. Şuradaki kutucuklardan itibaren tam 14 santim. Diğer bilgiler hepsi videoda mevcut. Hadi başlayalım. Bu ipi her yerde bulamıyoruz. Ben de İstanbul'da bir tek dükkanda bulabiliyorum. O yüzden marka hiç göstermeyeyim. Şöyle Nako pırlanta en benzeri bu iplerin arasında, görünüş olarak da 2,5 milim tığ kullanıyorum. Bir kap ördüm. Şimdi aynısını bir tane daha örüyoruz. Diğer kabı 17 zincir çekerek başlıyoruz. Önce ilmeği şöyle sıkı hale getiriyoruz ve üzerine 17 zincir. Üzerine doluyorum. 1 2 3. zincire yarım trabzan doluyorum. Yanındakine doluyorum. Yanındakine bir kere de çıkıyoruz yarım trabzanda. Her zincire batarak 14 yarım trabzan örüyoruz. On dört trabzandan sonra 15. ve son zincirin içine bir aynı ilmeğe 2 yarım trabzan, bir zincir, gene aynı boşluğa bir 2 yarım trabzan. Şimdi şuradaki 14 trabzanı örerek devam ediyorum. Trabzanların tam dibine batıyoruz. İki zincir. İlk trabzanın üzerine batıyoruz. Zincirin hemen dibine. 1 2 3 4 Üçüncü sırada 18 trabzan, boşluğa 2 tane daha 20 oluyor. Üçüncü sırada. Şimdi bu tarafı örüyoruz. Araya bir zincir. Gene aynı boşluğa üçüncü sıranın arttırmasını yapıyoruz. 2 tane. Sonra diğer trabzanlara batarak örüyoruz. Arttırmalar bu şekilde oluyor. Bir zincir örüyoruz ortaya. Her sırada zincire 2 yarım trabzan, bir zincir, 2 yarım trabzan örüyoruz. 12 sıra ördüm ben. Trabzan sayısı da en son sırada 38 adet oldu. Gene bir ölçü alın. Kap olur, sütyen olur ya da kullandığınız bikini olur. Şöyle koyuyoruz. Ördükçe ölçüyoruz. Eğer kenara kalın bir oya yapacaksak biraz paylı bırakıyoruz. Çok küçük bir oya yapacaksak sıfırlayabiliyoruz.
Yani ben bunu bir sıra daha örseydim ya da 2 sıra örseydim tam sıfırlanacaktı ama şu kenara bir oya yapacağım için, yani kenar örgüsü yapacağım için tam sıfırlamadan ufak bir payla bıraktım. 12. sırada diğer kapla son 10 trabzan üzerinden birleştireceğiz. Şu görüntüye dikkat edelim. Aynı şurada düz ilmekle başlamıştık. Düz örgü, ters, düz, ters, düz, ters diye gidiyor. Bu tarafında aynı olması gerekiyor. Çünkü her iki taraf farklı görüntü gösteriyor. Bunların birbirine eşit olmasına dikkat edelim. Ya da son örgü sırası, burada da düz olan son örgü sırasına dikkat edersek son 10 ilmekte birleştiriyoruz. Bu 10. Yani şöyle şuradan 10. trabzan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeği alıyorum, trabzan, son sırayı örerken bitişteki 10 trabzanla birbirine ekliyoruz. Şimdi bunu giyecek kişinin göğüs ölçüsü 83 santim. Göğüs altı 74 santim. Kap 18,5, 18,5, 37 santim. Yani şurası 37 santim. Şurada bir de kol oyuğu gelecek. Şimdi buna göre zincir çekeceğiz ve yekpare öreceğiz. Yani arkada bir çaprazlayacak kordon olmayacak. Birleştirecek herhangi bir aparat kullanmayacağız. Düz öreceğiz. Kafadan ve omuzlardan geçirerek giyeceğiz. O yüzden de şuradaki 74 santim, bu benim ölçüm tabii ki. Sizin ölçünüz farklı olacak. 74 santimden daha fazla örmem gerekiyor ki bir rahatlık kazandırabilmem gerekiyor. Kafadan ve omuzdan geçebilmesi için. İsterseniz göğüs çevresi kadar mesafe de bırakabilirsiniz. Genişlik de bırakabilirsiniz. Ben 3 santim daha eksik öreceğim hemen hemen. Yani 80 santim bir genişlik burada. 80-81 santim yeter diye düşünüyorum. Benim ölçüme göre örüyorum. Siz de kendi beden ölçünüzü, göğüs çevrenizi, göğüs altı çevrenizi ölçeceksiniz. Göğüs altı çevrenizden daha geniş bir örgü oturtacaksınız göğüs altından itibaren. Şuradaki trabzanların en başına ipi bağlıyorum. Sıkılaştırıyorum ve 90 zincir çekiyorum. Zincirleri bol bol çekiyoruz. Hiç sıkmadan bol bırakıyoruz. Çünkü bu zincirleri kullanarak önce yukarı doğru 2 sıra yarım trabzan öreceğiz. Buralara tutturarak. Sonrasında gene bu zincirlerin üzerinden ve bu göğüs altından itibaren göğüs altındaki deseni öreceğiz. Yani bu zincirleri hem yukarı hem aşağı örgülerinde kullanacağız. O yüzden kasmaması için, sıkmaması için biraz bol bol öreceğiz. Zincirin düz durması gerekiyor. Ona dikkat ediyoruz. Ve gelip şurada bağlıyoruz. Bu şekilde bakın, yuvarlak döne döne öreceğiz. Şimdi örgüyü bu tarafa değil, dönüyorum. Zinciri örüyoruz sadece.
2 zincir, 1 2 üçüncü ilmeğe bağladım. Doluyorum ve her zincire bir yarım trabzan örüyorum. Bakın şurada. Sonraki ilmeği yine bir üst ilmeğe bağlayıp şurada 2 sıra oluşturuyoruz. Son trabzanı da ördükten sonra bir ikinci boşluğa ilmek kaydırarak bağlıyorum. Şimdi çeviriyorum. İkinci sırayı öreceğiz. 1 2 gene bir ikinci boşluğa bağlıyorum ve her trabzanın üzerine bir trabzan örerek devam ediyorum. Ben 2 sıra öreceğim. Sonra şu sıra bittikten sonra alt kısmı öreceğiz. Yani göğüs altındaki deseni örmeye başlayacağız. Siz isterseniz bunu 3 sıra 4 sıra da yapabilirsiniz. Yani daha yükseltebilirsiniz bu örgüyü. Sıra sonunda ikinci boşluğa sabitliyorum. Ve ipi koparıyorum. Şimdi göğüs altındaki desene geçiyoruz. 90 ilmek üzerinden 2 sıra yarım trabzan ördük. Buradan da 70 ilmek çıkartacağız. Yani 35 ilmek bir kaptan, 35 ilmek diğer kaptan, toplam 70 ilmek çıkartacağız şuradan. 90 da burada vardı. 160 ilmek üzerinden deseni kuracağız. Şimdi 3. sırayı öreceğiz tamamını. Gene ilk trabzandan başlıyorum. Sıkılaştırıyoruz ilmeği. Bir zincir doluyorum. Aynı boşluğa ilk yarım trabzan. Sonrasında şu yarım kaptan 35 ilmek çıkaracağız. ...35 ilmek yarısına kadar. Şimdi diğer kaba da 35 ilmek. Sıra sonunda bir zincir başladığım noktaya bağlıyorum. Şurada bir tane zincir bırakıyorum. Şuradaki mesafeler için. 160 yarım trabzan üzerine 80 kutucuk ördüm. Şimdi ikinci sırayı örüyoruz ve bundan sonraki sıralar üçlü trabzan olarak devam ediyor. 1 2 3 4 5 6 zincir. 2 kere doluyorum. Aynı ilmeğin içine 1 2 3 kere de çıkıyorum. 3 zincir, 1 2 boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğun içine bir trabzan, trabzana boşluğa, trabzana, boşluğa,
trabzana ve boşluğa. Yedi trabzan. Aralarda 3 zincir. Bir iki boşluk. Boşluğun hemen yanındaki trabzana. 3 zincir. Aynı ilmeğe 3 zincir. 2 tane boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğa trabzana, boşluğa, trabzana, ve yedinci boşluğa. 3 zincir, 2 boşluk atlıyorum. Hemen yanındaki trabzana, 3 zincir, aynı boşluğa. Sıra bu şekilde devam ediyor. Sıra sonunda buraya bağlıyoruz ama şurada 2 tane zincir kalmasına dikkat ediyoruz. Şuradaki 2 zincirin bir tanesinin üzerine ilmek kaydırıyorum ve zincir çekiyorum. Bu bir trabzan. 4 zincir çektim. Sonra yanındaki zincire bir trabzan daha. Sonra şuradaki trabzanın üzerine bir tane de şu üçlü zincirin ilkine 4 trabzan ördük. Normalde buralarda 7 trabzan olacak. Buradaki gibi. Başlangıç bu şekilde. Sırayı tamamlarken burada yapacağımız trabzanlarla tamamlayacağız deseni. 1 2 3 zincir. Dördüncü trabzanı yani ortaya 3 zincir, aynı ilmeğe 3 zincir, şu 3 zincirin sonuncusuna, sonra trabzanın üstüne, sonra şu aradaki 3 zincirin her birine sonra buradaki trabzana, şimdi şu 3 zincirin ilkine yedi trabzan, gene araya 3 zincir, dördüncü trabzana 3 zincir, aynı ilmeği gene
3 zincir çekiyoruz. Şuradaki zincirin ilk şuradakine, yani şu V desenin her iki yanındaki zincirlere, trabzana ve aradaki 3 zincire toplam 7 tane trabzan örüyoruz buradaki gibi. Sıra bu şekilde devam ediyor. Şimdi sıranın sonunda buradaki trabzanları tamamlıyoruz. 3 zincirin sonuncusuna şuradaki trabzana sıraya başlarken ilmek kaydırmıştık. O ilmeğin içine 4 tane örmüştük. 3 tane de şimdi ördük. Şurası zincir çektiğimiz yer, tam ortası. Bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı ilmeğin içine trabzan. 3 zincir. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Şuradaki V desenin yanlarına, trabzanlara ve içindeki 3 zincire 7 trabzan yaparak bir alttaki sıranın aynısını ve şu iki sıranın aynısını örüyoruz. Kutucuk sırasıyla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Siz daha uzun da yapabilirsiniz, daha kısa da yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Sırayı hemen bağlıyoruz. 3 zincir. Şurada 2 zincir bırakıp son sıraya geçiyoruz. Şimdi bir zincir, aynı ilmeğin içine bir sık iğne. Boşluğa 1, 2 sık iğne. Sonra şuradaki 3 zincirin ilkine batıyoruz. Burada boşluklara battık, zincire değil. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Baştaki zincire batıyorum. Şu 4 zinciri tomurcuk yapıyoruz. İlk çektiğim zincire şöyle bir tomurcuk yapıyorum. Bir zincir örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 kere doluyorum. Ortadaki trabzanın üzerine 2 2 alarak ipleri 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere de çıkıyorum. Buradaki şu uzun trabzan şu üçlü trabzanların 2 katı. 1, 2, 3, 4 zincir. İlk zincire gene bir tomurcuk örüyorum. Bir zincir. 2 kere doluyorum. Bu uzun çektiğimiz trabzanın ortasından batıyorum. 1, 2, 3 kere çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. İlk zincire tomurcuk. Bir zincir. Gene 5 kere doluyoruz. Aynı ilmeğin içine 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere de çıkıyoruz. 4 zincir. İlk zincire tomurcuk. Bir zincir.
2 kere doluyoruz. Ortasından batıyoruz uzun çektiğimiz trabzan. Dört zincir. İlk zincire bir tomurcuk, bir zincir. 1 2 3 4 5 kere doladım. Gene aynı ilmeğin içine 1 2 3 4 5 6 kere de çıktım. 1 2 3 4 zincir, bir tomurcuk, bir zincir. 2 kere doluyorum. Ortasından şöyle 1 2 3 3 tane uzun trabzan, 3 tane de uzun trabzanın yarısından batarak şöyle V desenler. Bir, iki, üç, 4 zincir. İlk zincire bir tomurcuk ve bir zincir. Şuradaki desenin hemen yanındaki zincire bir sık iğne. Sonra içine batarak, zincirlere batmadan 3 tane içine, sonra tekrar yanındaki zincire. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 zincir, ilk zincire ve bir zincir. 1 2 3 4 5 kere doluyorum. Ortadaki trabzana 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 bir tomurcuk, bir zincir. 2 kere doluyorum. Ortasından 1 2 3 4 zincir, bir zincir. Üç tane ördükten sonra şuradaki 3 zincirin, yani şu V desenin hemen yanındaki zincire bir sık iğne. Aynen bu şekilde sıraya devam ediyorum. Sıra sonunda şurada başlamıştık. Şu desenin yanındaki zincire bir sık iğne,
ve başladığımız noktada bitiriyorum. Gayet güzel oldu. Çok şık, zarif bir örgü oldu. Şimdi kenarlara ince bir oya geçiyoruz. Bu kenar örgüsünü örerken askılarını da örerek bitiriyoruz. Şuradan ipi bağlayıp basit ince bir oya örüyoruz. Bir sık iğne, ipi de içinden yürüterek kaybediyoruz. Bir tane tomurcuk yapacağız şimdi. 3 zincir çektim. Şuraya 1 2 3 4 5 sık iğne. Beş sık iğne, bir tomurcuk. Örgünün bütün kenarını şu şekilde örerek başladığım noktada bitirdim. Şimdi askılarını örüyoruz. Ortaya ipliği bağladım. Arkada görünen ipten şöyle bir zincir yapıyorum. Sonra bir alttaki şurada ipi bağladığımız yerden bir katını alıp örmeye başlıyorum. Zincirin başladığı yani kordonun başladığı nokta zayıf durmasın diye. Şurayı bir kalınlaştırıyoruz. Çok basit bir örgü. Hep buradaki bir ipi alıyoruz sürekli. Şurada iki tane ip gözüküyor. Onun dış taraftaki ipi alıyoruz. Gayet güzel bir askı oluyor bu şekilde. Zincir biraz ince duruyor. Bu kalınlaştırdığı için daha güzel bir askı oluyor. ...38 ya da 39 santim kordon ördüm. Bu gene sizin ölçünüzle alakalı. Ben sadece kendi yaptığım örgünün ölçülerini verebiliyorum. Şuradaki ara mesafesi de tam 14 santim. Bunu isterseniz biraz daha dışarı, isterseniz sırt ortasına doğru, nasıl isterseniz o şekilde sabitlersiniz. Bu kordon örgüsünü ben bir kere daha göstermek istiyorum. Şurayı örerken. Her zaman kordon örerken şu başlangıç yeri biraz zayıf kalır. Bunu öyle bırakmamamız gerekiyor. Biraz kordonla aynı kalınlığa getirmek gerekiyor. Şimdi ipi bağladım. Şu ilmeği bir daha kullanacağız. Şuradaki tek ipi bir daha kullanacağız çünkü. Bu ufak ipi alıyorum.
Buradan bir zincir çıkartıyorum. Sonra şuradaki ipi bağlarken yaptığımız ilmeğin tekini alıyorum ve örüyorum. Bu burada kalıyor. Tek kat alıyorum, örüyorum. Bu şekilde örerken ulaştığımız dolgunluk, kalınlık başlarken ki noktada da aynı şekilde oluyor. Öteki türlü şurası hep zayıf kalır ve şuradaki görünümü, devamlılığını bozar. Örgü zaten çok basit. Önemli olan kordonun bağlantı noktasıydı. Orası da basit zaten. Ve devam ediyorum. Evet, bir örgünün daha sonuna geldik. Çok şık ve zarif bir büstiyer olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bu şekilde. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.